Rumeli Hisarı. Diğer adıyla Boğazkesen Kalesi, İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında, Anadolu Hisarı'nın karşısında, Boğaz'ın en dar bölgesinde 1452 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Anadolu ve Rumeli Hisarları'nın yapılış amacı, denizden denize ve karadan karaya boğaz geçişlerini kontrol altında tutmak ve Osmanlı ordusu için deniz üzerinden güvenli bir geçiş koridoru sağlamaktı. Dönemin tarihçileri, Hisar planının bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından çizildiğini belirtiyorlar. Yapıldığı dönemde fethedilmesi imkansız olarak nitelendirilen Hisar'ın askeri tasarımının ardındaki sırlar nelerdi? Hadi gelin şimdi bu muhteşem tasarımın detaylarını birlikte inceleyelim. Balyemez ve Şayka top namluları deniz yüzeyine paralel hizada, farklı hedef hattına bakacak şekilde yerleştirildi. Topları atışa hazırlayan askerlerin ve cephanenin korunabilmesi için ön tarafı küçük bir sur duvarıyla çevrildi. Bu top avlusuna Hisarpeçe deniyor. Hisarpeçe'yi saldırılardan korumak için ortasına Halil Paşa Kulesi konumlandırıldı. 22 metre yüksekliğindeki bu kule avluya tamamen hakimdi. Halil Paşa Kulesi içerisine ve hemen bitişiğindeki sur duvarları üzerine yerleşen askerler Hisarpeçe'yi kolaylıkla koruyabiliyorlardı. Halil Paşa Kulesi'nin güneyinde Zanos Paşa Burcu yer almaktadır. Kule ve burç arasındaki bölge kalın sur duvarlarıyla kapatılarak üzerine yönleri denize doğru bakan çok sayıda top yerleştirildi. Hisar'ın güneybatısında tepe üzerinde Zanos Paşa tarafından yaptırılan 21 metre yüksekliğinde kule yer almaktadır. Kulenin doğu tarafında eğimli arazi üzerinde beşgen şekilde 2 adet burç vardır. Burçlar ve kule arasında kalan bölge sur duvarlarıyla kapatılmış durumdadır. Hisar'ın kuzeybatı köşesinde tepe üzerinde Saruca Paşa tarafından yaptırılan 28 metre yüksekliğinde kule bulunmaktadır. Saruca Paşa Kulesi ve Zanos Paşa Kulesi arasında orta kısımda Hisar'ın tek dikdörtgen şekilli burcu yer alır. Diğer burçlar yuvarlak veya çok kenarlıdır. Ara bölgeler sur duvarlarıyla kapatılmıştır. Saruca Paşa Kulesi'nin bitişiğinde dağ kapısı ve kapının üst kısmında küçük bir nöbetçi kulesi yer almaktadır. Bu kısımdaki sur duvarları oldukça kalındır. Saruca Paşa Kulesi ve Halil Paşa Kulesi arasında denize bakan sur duvarı üzerinde ise çok sayıda top konumlandırılmıştır. Ayrıca Halil Paşa Kulesi'nin üzerine de toplar yerleştirildi. Bu kule üzerinden yapılan top atışlarının denizin ortasına kadar ulaştığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Büyük kulelerin üzeri kurşun levha kaplı çatıyla kapatılmıştı. Kurşun kaplı çatı, kulelerin üzerini dış hava koşullarından korumanın yanı sıra burç üzerindeki askerleri düşmanın yapacağı ok atışlarından da koruyordu. Hadi gelin biraz da Hisar'ın taarruz görevini nasıl icra ettiğine değinelim. Hisar'ın hiç kuşkusuz en önemli bölümü Hisarpeçe'dir. Kaleden ayrı olarak tasarlanan Hisarpeçe içerisine Şayka ve Balyemez adı verilen 19 tane top yerleştirildi. 15 ila 20 ton ağırlığında bronz namluya sahip olan büyük Şayka toplar, 300 kilogramlık taş gülleleri ortalama 1200 metre uzağa atabiliyorlardı. Şayka toplar, sabit açıda ve sabit bir hedef hattına bakacak şekilde yan yana konumlandırılmıştı. Gemiler hedef hattına girdiğinde sırayla ateşleniyordu. Gemilerin geçişi esnasında her top sadece bir defa ateşleniyor, tekrar atışa hazırlanmaları da uzun zaman alıyordu. Daha küçük olan balyemez topların hedefe göre yönleri değiştirilebiliyor ve daha sık ateş edebiliyordu.
Balyemez toplar, şayka toplar kadar hasar verme kapasitesine sahip değillerdi. Top namluları, bakır ve kalayın fırınlarda ergetilerek bronz ve tunç alaşım olarak kalaba dökülmesinden elde ediliyordu. O dönemde toplarla ilgili en önemli sorunsa isabet kabiliyetlerinin zayıf olmasıydı. Barut kalitesinin henüz yeterince iyi olmaması, el yapımı taş gülle kullanılması ve namluların iç kısmının yivsiz yani kaval olarak dökülmesi gibi sebeplerden dolayı hedefi vurmak oldukça zordu. Boğazın tam anlamıyla kontrolü için hisar peçeye yerleştirilen topların yönleri ve açıları çok önemliydi. Bu nedenle Sultan II. Mehmet hisar peçenin inşasıyla bizzat kendisi ilgilendi. Peki ama bu kısım neden kaleden ayrı olarak tasarlanmıştı? Hisar peçenin hisardan ayrı bir bölüm olarak yapılmasının sebebi, zeminde bulunan top mazgallarının sur duvarında büyük delikler şeklinde zayıf kısımlar oluşturmasıdır. Savunmada oluşabilecek zaaf, hisar peçeyi kaleden ayırmakla giderilmiş oluyordu. Ayrıca bu kısım, kalenin ana girişine yapılabilecek bir taarruza karşı ön savunma hattı görevi görüyordu. Rumeli Hisarı'nın karşısında yer alan Anadolu Hisarı da Boğaz'ın kontrolü için büyük öneme sahipti. Anadolu Hisarı, Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir. Merkezdeki dikdörtgen şeklinde yüksek kule, 1394 ila 95 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldı. Rumeli Hisarı inşa edildiği esnada Anadolu Hisarı'na da kuleler, burçlar ve sur duvarları eklendi. Böylece büyük bir hisar peçe oluşturuldu. Hisar peçe içerisine deniz yüzeyine paralel hizada 13 adet top yerleştirildi. Toplar oldukça büyük mazgalları olan sur duvarlarıyla koruma altına alındı. Bu sayede hisarın savunması güçlendirilmiş ve aynı zamanda taarruz kabiliyeti kazandırılmış oldu. Anadolu Hisarı'ndan atılan top güllelerinin hedef hatlarını incelediğimizde büyük bir alanın kontrol altına alındığını görmekteyiz. Bu toplardan atılan gülleler karşı kıyıya kadar ulaşıyordu. Rumeli Hisarı'na yerleştirilen şayka topların hedef hatlarını incelediğimizde ise hedefi kaçırmayacak şekilde yan yana konumlandırıldığını görmekteyiz. Balyemez toplar ise farklı açılara bakan hedef hatlarına sahipti. Hisar peçelere ve sur duvarlarının üzerine yerleştirilen toplar sayesinde hisarlar arasında oldukça geniş bir alanı kapsayan ateş perdesi oluşturuldu. Bu ateş perdesinden büyüklüğü ne olursa olsun gemilerin izin almadan geçmesi mümkün değildi. Sultan II. Mehmet'in Rumeli Hisarı tamamlandıktan sonra koyduğu kanuna göre Boğaz'a giren ve çıkan bütün gemiler geçişleri esnasında yelkenlerini indirerek Hisar komutanlarından izin almaları ve vergi ödemeleri mecburiydi. Fermana uymayan gemiler kime ait olursa olsun top atışıyla batırılacaktı. Kuralı ihlal eden Venedik gemisinin başına gelenleri Fethin şahidi Niccolo Barbaro şu şekilde anlatıyor. Bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rossi'nin gemisini batırdı. Konstantiniyye'ye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Peki ama Osmanlı topçusu isabet kabiliyeti düşük bir topla daha ilk atışta gemiyi nasıl vurarak batırdı? Dönemin tarihçisi Kritovulos şöyle anlatıyor. Toplar muazzam büyüklükte yuvarlak taşlar fırlatıyordu ve bu taşlar su yüzeyinde kayar gibi ilerleyerek karşı hisara kadar ulaşabiliyordu. Fethin şahidi Tursun Bey de benzer ifadeler kullanarak top güllelerinin su üstünde sektirilmesi suretiyle gemilerin vurulduğunu belirtiyor. Su üstünde sektirilen gülle düz bir çizgi yoluyla doğruca hedefe gidiyordu. Kritovulos, kalenin ve ona yerleştirilen topların durumunu şu sözlerle izah etmektedir.
Geceli gündüzlü aralıksız izlenen boğazdan her iki hisara yerleştirilen farklı menzillere sahip toplar sayesinde sadece büyük gemiler değil, en küçük bir sandal bile hisar komutanından izinsiz geçmeye kalksa parçalanır, mahvolur ve denizin dibini boylardı.